Uzunca bir aradan sonra herkese merhaba. Bana sıkça sorulan sorulardan bir tanesi de dolar bazlı grafiklerimizi nasıl çizdirebiliriz? Örneğin Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiği ya da herhangi bir hissenin dolar bazlı grafiğini nasıl çizdirebiliriz? Bugün bunu anlatmaya çalışacağım. Üstelik hem dolar bazlı grafiği değil, farklı farklı enstrümanların birbirleriyle nasıl kıyaslanabileceğini anlatmaya çalışacağım. Burada kullanacağımız bize yararlı olacak platform TradingView'in platformu. Önümüzde TradingView'in ekranında Borsa İstanbul'un sol üstte görüyoruz XU100 diye gösterilen Borsa İstanbul'un TL bazlı grafiği görülüyor. Bu grafiği tabii ki dolar bazlı çizmek önemli. Öncelikle şundan bahsedelim. Aslında bazı enstrümanları neden TL bazlı değil, dolar bazlı da görmeliyiz. Bundan bahsedeyim isterseniz öncelikle. Bir tanesi Türk lirası bir enflasyon içerdiği için Türk lirasındaki değer kaybı direkt borsaya yansıyabilir. Yani borsada bir yükselişe neden olabilir. Bu sadece bir nominal yükseliştir. Yani enflasyon kadar borsa yükseliyorsa eğer aslında reel bir getiri kazandırmamıştır. Grafiklerimizi enflasyon bazlı da çizdirebileceğimiz gibi dolar bazlı çizdirebiliriz. Dolar bazlı çizdirmeyi tercih etmemizin nedeni şu olabilir. Yabancı yatırımcılar için Türk borsası ya da ilgili enstrüman, örneğin burada Borsa İstanbul ne kadar ucuz geliyor ona ya da ne kadar pahalı geliyor onu daha rahat görebilmek içindir. Dolayısıyla özellikle Türk lirası ile işlem gören enstrümanların borsadaki hisse senetleri başta olmak üzere dolar bazlı grafiklerini çizdirmek bize yararlı olabilir. Yani bunu şöyle anlatmaya tekrar çalışayım. Bakın burada borsanın sürekli yükseldiğini görüyoruz. Sürekli yükselen bir şey var. Çünkü Türk lirasında bir değer kaybı var. Şirketlerin gelirleri de bu değer kaybıyla birlikte sürekli yükselmekte. Hani değil mi? Bütün şirketler yaptığı cirolar yükselmekte, karlar yükselmekte. Aslında bu bir reel getiri, reel bir artış olmayabilir. Nominal bir artış olabilir. Tıpkı maaşlarımızın yılda bir ya da iki kez arttırılması gibi. Maaşlarımız arttıkça biz giderek zenginleşmiyoruz. Sadece gelirimizi enflasyon karşısında koruduğumuz şeklinde düşünebilirsiniz. Peki bu girişten sonra Borsa İstanbul'un dolar bazlı grafiğini, şu önümüzdeki TL bazlı grafiği, dolar bazlı grafiği nasıl çevirebiliriz ona bakalım. Sol tarafta XU'yu yazdık. Önce dolar bazlı grafiğini çizdik borsanın. İşte buraya XU yazdık, seçtik ve bize borsanın haftalık dolar bazlı grafiği geldi. Hemen buraya bara gelip slash USD TRY yazıyoruz. Ve bunların içerisinden herhangi birisini ben genelde bu borsayı seçiyorum. Çünkü daha uzun IDC yazanı seçiyorum. Çünkü daha uzun vadeli veri var ellerinde. Dolar verisi var. Bu nedenle bunu seçiyorum. Bunu seçtikten sonra cursor'la bunun üzerine geldikten sonra Enter tuşuna basıyoruz. Mouse'a değil. Mouse'a basınca nedense çalışmıyor. Bilgisayarınızın klavyesindeki Enter tuşuna basıyoruz ve işte size dolar, hatta ben biraz çalışmışım da bunun üzerinde bakın. Böyle bir riskten bahsetmişim. Dolar bazlı Borsa İstanbul'un grafiğini görmüş oluyoruz. Yani baktığımızda dolar bazlı grafikte TL bazlı gibi bir yükselişin olmadığını, hatta 2013'ten bu tarafa bir düşüş trendinde olduğunu, yani dolar bazlı endeksin değer yitirdiğini görebiliyoruz. Peki bunun amaç neydi burada aslında? Endeksi yorumlamaktan ziyade dolar bazlı grafiğin nasıl çizileceğiydi. Aynı grafiği biz dolar bazlı çizebiliriz. Bu defa başka bir şey çizelim. Başka bir hisse senedi. Örneğin Ereğli Demirçelik yapalım mesela. Ereğli Demirçelik geldik. Ereğli gördük. Enter'a bastık. Ereğli Demirçelik'in TL bazlı görünümü geldi. Burada onu da grafiğini çizmeye çalışmışım. Şöyle kafadaki karışıklıkları yapmamak için bunları da silelim. Bu TL bazlı Ereğli Demirçelik sürekli yükselen bir grafiği var. Ancak bunu biz ne yapıyoruz? Dolar bazlı görmek istiyoruz. Hemen Ereğli'nin üzerine geliyoruz sol tarafta. Buraya yine slash USD TRY ve buradaki seçeneği seçip bilgisayarımızın klavyesindeki Enter tuşuna basmak. İşte karşınızda Ereğli Demirçelik'in dolar bazlı grafiği. Değerli arkadaşlar, sadece bir enstrümanı dolar bazlı görmek istemeyebilirsiniz.
çok da sık yapılmayan ancak benim sıklıkla kullandığım bir başka araç da var. Ben bir enstrümanı başka bir enstrümanla da kıyaslayabiliyorum. Örneğin Ereğli demir çeliği İskenderun demir çelikle kıyaslamak isteyebilirsiniz. Yani Ereğli demir çeliğin performansının İskenderun demir çeliğe göre nasıl olduğunu görmek isteyebilirsiniz. Bu da çok önemli bir kriterdir. Çünkü size sektör içinde birbirine çok benzeyen, hatta Ereğli demir çelik, İskenderun biliyorsunuz iştirakidir İskenderun demir çelik, Ereğli demir çeliğin. Birbirlerine olan performanslarını da kıyaslayabilirsiniz. Hemen yine bakın o zaman da şöyle yapıyoruz. Yine Ereğli demir çelik yazıyoruz buraya. Ereğli yazıyoruz. Bu defa Ereğli'nin yanına dolar değil İskenderun demir çeliği yazıyoruz. Ve yine aynı şekilde klavyemizin Enter tuşuna basarak birbirleriyle olan ilişkisini buluyoruz. İskenderun demir çeliğe göre nasıl bir aralığına fark olmuş ona bakıyoruz. Örneğin son dönemde Ereğli demir çelik İskenderun demir çeliğe göre şöyle yorumluyoruz değil mi? İskenderun demir çeliğe göre daha az kazandırmış. Göreceli olarak demek ki İskenderun demir çelik Ereğli demir çelikten daha fazla kazandırmış değil mi? Bu grafikten bunu böyle anlayabiliriz. Başka ne yapabiliriz? Yine Ereğli demir çeliği borsaya göre yapabiliriz. Borsa İstanbul içindeki performansına bakabiliriz. Bu nedir? Ereğli demir çeliğin fiyatının nominal artışıdır. İşte ne bileyim buralardan işte 2.96'dan 23 TL'ye kadar çıktı. Peki acaba Ereğli demir çelik hissesinin borsa 100 endeksiyle arasındaki ilişki nasıl? Aynı şekilde yapıyoruz yine. Ereğli demir çelik yine seçtik. Yine Ereğli demir çelik karşımıza geldi. Yanına da tuttuk. Ne yaptık? XU 100 seçtik. Yine klavyemizin Enter tuşuna bastığımız zaman karşımıza Ereğli demir çeliğin Borsa İstanbul'daki tüm şirketlere göre görece kazancını, evet buradan da şöyle yorumlayabiliriz değil mi? Ereğli demir çelik genellikle Borsa İstanbul'da daha yüksek bir getiri kazandıran bir şirket diye yorumlayabiliriz. Yani Ereğli demir çelikle Borsa İstanbul arasındaki ilişkiyi buradan görebiliriz. Başka bir şeye daha bakalım. Ne yapalım? Örneğin İş Bankası'na. Değil mi? İş Bankası hissesine bakalım. İşC'ye bakalım. İşC hissesinin grafiği böyleymiş. İşC hissesine dolar bazlı bakmayı biliyoruz. Bir de İşC hissesine nasıl bakabiliriz? Endeks bazlı bakabiliriz değil mi? Borsa 100 endeksindeki durumuna bakabiliriz. Bir, az önce Ereğli demir çelikte baktığımız gibi. Bir de ne için bakabiliriz? İşC hissesinin bankacılık sektörü içerisindeki durumuna acaba diye bakabiliriz. Aynı şekilde yine geliyoruz buraya. Yine slash'ımızı yazıyoruz. Ne yazıyoruz? X bank deyip bankacılık, biz bankanın endeksini seçiyoruz. Yani böyle baktığımızda yine İş Bankası'nın bankacılık endeksi içindeki performansını görebiliyoruz. Değil mi? Yani ne diyebiliriz? Örneğin burada Kasım 2020'de bankacılık içinde çok yüksek performans varmış. Diğer bankacılık hisselerine göre daha iyiyken geri gelmiş falan. Bunu bu şekilde yorumlayabiliriz. Aşağılarda bankacılık hisselerine göre daha ucuz demek, yukarılarda bankacılık hisselerine göre daha değerli diye yorumlayabilirsiniz. Değerli arkadaşlar, bunu paylaşmamın nedeni şu, analizlerinizi, teknik analizi çok yönlü yapmanızdır. Yani sadece TL bazlı grafiğini, hisse senetlerinin özellikle TL bazlı grafiğine bakarak yorum yapmak bize bazen yeterli olmayabiliyor. Özellikle yabancı yatırımcıların ilgi duyduğu ya da gelir kaleminin önemli bir kısmını döviz gelirleri oluşturan firmalarda döviz bazlı ve özellikle Amerikan doları bazlı grafiklerin çizilmesi önemli. Bu bir. Bunu kullanan bazı teknik analistler var. Bunun yanı sıra ise benim sıklıkla müracaat ettiğim fakat pek az kullanılan nedense bir yatırım enstrümanını bir başka yatırım enstrümanına kıyaslanan, birbirine benzeyen bir başka yatırım enstrümanıyla karşılaştırmakta oldukça önemlidir. Yine takipçilerim hatırlayacaktır, Twitter'daki takipçilerim. Biz Tüpraş hissesini, Tüpraş'ın
Borsa İstanbul içindeki performansını kıyaslayarak da bulmuştuk. Demiştik ki Tüpraş Borsa İstanbul'un Borsa İstanbul içinde Borsa İstanbul BIST 100'e göre daha fazla kazandıran bir hissesi, fakat şu günlerde nedense desteğine gelmiştir. Önümüzdeki günlerde BIST 100'den daha çok kazandıracaktır diye bir tweetimi hatırlayacaksınızdır. Bu şekilde bulmuştuk. Nitekim BIST 100'den çok daha seri bir hareketini görmüştük Tüpraş'ın. Peki başka ne için kullanabiliriz? Biz sektör içinde kıyaslayabiliriz, birbirleriyle kıyaslayabiliriz. Sektör içinde kıyaslayabiliriz. Örneğin İş Bankası, az önce yaptığımız İş Bankası'nın bankacılık sektöründeki performansını kıyaslayabiliriz. Bir de kriptocu takipçilerim var benim. Kriptocu takipçiler için bir şeyler yapalım. Diyelim ki burada BTC'yi mesela, değil mi? Bitcoin'e bakalım. BTC'nin Amerikan doları grafiğini çizelim. Şöyle yapalım. Değil mi? Burada ben yine bir şeyler çalışmışım. Hemen şuradan kaldırayım onları. Dikkatimiz dağılmasın diye. Bitcoin'in bu dolar bazlı grafiği. Biz bir de Bitcoin'i neyle kıyaslayabiliriz? Çok şeyle, örneğin altınla kıyaslayabiliriz, değil mi? Hani altının rakibi Bitcoin diye düşünenler oluyor. Altınla ne yapıyoruz? XAU, USD yazıyoruz yanına ve ons altın geliyor. Hemen ons altında mesela şurada enter diyoruz aynı şekilde. İşte bu da Bitcoin'in ons altın bazlı grafiği. Örneğin 27.75 ons altın bir Bitcoin ediyormuş günümüzde. Yine burada hareketli ortalamalarımızı veya trendlerimizi, desteklerimizi altın bazlı grafikte de çizebiliriz. Peki başka ne yapabiliriz? Yine popüler araştırmalarımızdan bir tanesi de Bitcoin ile Ethereum arasındaki ilişkiyi görmek isteyebiliriz. Örneğin Ethereum, USD, değil mi? Ethereum'un USD karşısındaki değeri, bir Ethereum kaç dolar ediyormuş? İşte son şu anda 4215'miş Kraken borsasında. Bununla Bitcoin arasındaki ilişkiyi bulmak isteyebiliriz. Ne yapıyoruz? Yine slash BTC USD çiziyoruz. Burada da şunu seçtik örneğin. İşte size Bitcoin ile Ethereum arasındaki ilişkiyi görebiliyoruz. Yani bir Ethereum'la kaç tane Bitcoin alabiliriz? O grafiği görmek isteyebiliriz. Birbirleriyle olan göreceli ilişkilerini görebiliriz. Örneğin uzun bir zaman şeyi takip etmiştik. İşte Bitcoin'deki Ethereum'daki Bitcoin'e göre artan trendi takip etmiştik. Yine takipçilerimiz bilir. Hatta şurada da bir taze bir desteği kırdığını ya da direnci, özür dilerim, kırdığını görebiliriz. Hemen şöyle bunu da işaretleyeyim. Bakın burada bir direnç kırılımını görebiliriz. Yani göreceli olarak Ethereum'un Bitcoin'e göre daha fazla getirme potansiyeli olabileceğini görebiliriz. Şuradaki, değil mi? Yükselen üçgen formasyonu görebiliriz. Bunu şöyle dikdörtgen olarak da görebilirsiniz. Şöyle. Çok fazla bir şey değiştirmez. Çünkü hedef, buradaki hedef bir taraftan da Ethereum Bitcoin ilişkisini inceliyoruz. Buradaki hedef şu dikdörtgenin kısa kenarı kadardır. Eğer ki bu yükselen üçgende olsa, değil mi? Hedef aşağı yukarı aynıdır. Şu kadardır. Hemen onu da çizelim madem başlamışken. Bu arada kriptolarla ilgilenen takipçilerime ekstra bir yarar olabilir. Yani hedef burada aşağı yukarı, değil mi? 1.10'lar. Yani Ethereum'un göreceli olarak Bitcoin'den daha fazla getirebileceğinden bahsediyoruz burada. 0.11. Yani bakın nerelerden nerelere, 0.02'lerden 0.11'e kadar Ethereum bir kazanç getirmiş olacak. Peki arkadaşlar, umarım çok yararlı olmuştur size. Kafanızdaki sorulara yanıt bulabilmişimdir, yanıt verebilmişimdir. Örneğin en çok sorulan dolar bazlı grafik çizme, buna ek olarak da bir enstrümanın başka birisiyle kıyaslanması gerektiğini ve bunun nasıl olması gerektiğini size ilave bilgi olarak vermeye çalıştım. Yararlı olduysa çok sevinirim. Eğer sorularınız olursa, merak ettikleriniz olursa yine bu videonun altındaki yorumlar kısmına yazarsanız memnuniyetle yanıtlamaya çalışırım. Hoşça kalın. Bir başka eğitimde görüşmek üzere.